Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün size böyle çıtır desenli, minik desenli, hoş bir örnek hazırladım. Modelim 3 ilmekle yapılıyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlamalısınız. En son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 20 ilmekle örgüme başlıyorum. Modelimin ilk sırasındayım ve arka yüzdeyim. Modelimiz arka tarafta kurulmaya başlanıyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk 3 ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki 3 ilmeğe modelimi kuruyorum. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi birlikte topluyorum. Bir kez ipimi şişime dolayıp aynı 2 ilmeği bir kez daha örüyorum. 3 ilmeğe model uyguluyoruz. Sonraki 3 ilmeği boş bırakıyoruz. Her defasında kaydırılarak uyguluyoruz. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeği birlikte ters örerek topladım. Bir kez ipimi dolayıp aynı 2 ilmeği bir kez daha ördüm. Sonrasındaki 3 ilmeği ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte topluyorum. Bir kez dolayıp bir kez daha örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. İkinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada 3 tane ilmeğim var. Bu 3 ilmeğin sonuncusunu diğerlerinin üzerinden örmeden atlattım. Daha sonra örgünün ilk başındaki ilmeği de örmeden atlattım. 1 2 ilmek ters ördüm. Ve şişime atlatmış olduğum bu ikinci ilmeğimi bu 2 ilmeğin üzerine atlatarak bıraktım. Aradaki 3 ilmeğimi düz ördüm. Burada 3 tane olan ilmeğimizin sonundaki ilmeğini örgünün başına alıyoruz. Başındaki ilmeğin de örgünün sonuna almış oluyoruz. Bunun için sondaki ilmeği örmeden atlattım. İlk ilmeği de örmeden atlattım. Devamındaki 2 ilmeği ters örüyorum. Burada atlatmış olduğum 2 ilmek var. Bunun ikincisini diğer ördüğüm 2 ilmeğin üzerinden atlatarak bu şekilde V şeklinde açmış oluyorum. Ön yüzden modelimizi tamamladık. Şimdi arka tarafa geçtiğimiz zaman bu defa aralardaki boşluklara modelimizi uyguluyoruz. Örgümün tekrar arka yüzündeyim. İlk 3 ilmeğimin birincisini düz olarak örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi birlikte ters örerek topluyorum. Bir kez ipimi doluyorum ve aynı 2 ilmeği bir kez daha örüyorum. Aradaki 3 ilmeğimi ters örerek boş bırakıyorum. Sonraki 3 ilmeğe modelimi uyguluyorum. İlk ilmeğimi düz, sonraki 2 ilmeğimi birlikte topladım. Bir kez ipimi dolayıp aynı 2 ilmeği bir kez daha ördüm. Sonraki 3 ilmeği ters örüyorum. Kenar ilmeğiyle arka yüzde sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk 3 ilmeğimi düz örüyorum. Burada 2 ilmekten çıkartmış olduğumuz 3 ilmek var. Bunun sonuncusunu diğerlerinin üzerinden örmeden atlatıyorum. Örgümün başındaki ilmeği de örmeden atlatıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Burada 2 ilmek atlattık. Burada örgünün başındaki atlatmış olduğum ilmeğimi ördüğüm 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum ve bırakıyorum. Bu şekilde 2'ye doğru modelimi açmış oluyorum.
Aradaki 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sondaki ilmeği örgünün başına örmeden atlatıyorum. Örgünün başındaki ilmeği de örmeden atlatıyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Örgünün başındaki ilmeği bu örmüş olduğum 2 ilmeğin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Arka tarafta artmış olan bir tane ilmek burada ilmeklerin üzerinden atlattığımız zaman sayı dengeleniyor. Bir sonraki sırada ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlayarak devam ediyoruz. Modelimizin ilerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. 3,5 numara şiş ile ördüm bu parçayı. Burası da örgümüzün arka yüzü. Özellikle bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kullandığınız ipin ve şişin kalınlığı inceldikçe modelin görünümü de daha farklı olacaktır. Ben Naco Elite Baby ip kullandım. 3,5 numara şiş ile ördüm. Dediğim gibi daha ince şişlerle ve daha ince iplerle de görünümü daha farklı olacaktır. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.